Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün tek bir video ile Binance vadeli işlemleri kullanmayı A'dan Z'ye öğreneceksiniz ve bunu mobilden yani telefondan anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra kafanızda vadeli işlemlerle ilgili bir soru kalmayacak. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Crypto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü konumuz Binance vadeli işlemleri anlatmak olacak. Arkadaşlar video sıralamamız şu şekilde ilerleyecek. Eğer Binance üyeniz yoksa hesap nasıl açılır? Bunu çok kısa bir şekilde anlatacağız. Ardından vadeli işlemler nasıl aktifleştirilir? Bunu göstereceğiz. Bundan sonra spot'tan vadeli işlemlere para aktaracağız ve vadeli işlemlerde artık pozisyon açacağız. Pozisyon açtığımız zaman long, short nedir, izole, çapraz nedir, kar al, stop loss nasıl kurulur? Bunların hepsini anlatacağım. Şimdi ilk kısım arkadaşlar, eğer Binance hesabınız varsa videonun zaman barında kısımlar var. Bir sonraki kısma direkt olarak geçebilirsiniz. Eğer hesabınız yoksa kaydol kısmına tıkladım. Ardından en aşağıda bulunan bir Binance hesabı oluşturun kısmına tıklıyoruz. Burada arkadaşlar referans kimliği var. Bu referans kimliği çok önemli. Neden? Bu referans kimliğiyle çeşitli avantajlar elde edebilirsiniz. Referans kimliğimiz QT81OOB0. Peki nasıl avantajlar elde edeceksiniz? İlk olarak $30 kazanma şansınız var. Bunun dışında arkadaşlar bizim dışarıya kapalı Monte Crypto Kontu analiz grubumuza girebiliyorsunuz. Mesela burada $2'dan aldığımız TIA $14'ları gördü. $62'dan aldığımız Sol $120'ları gördü. Ayrıca arkadaşlar referanslardan gelenlerle çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Binance'e üye olduk ve hızlı bir şekilde kimlik doğrulamamızı tamamladık. Şimdi artık vadeli işlemler kısmına gireceğiz. Bakın sağ aşağıda vadeli işlemler sekmesi var. Buraya tıklıyorum. Bakın eğer daha önce bir referans kimliği ile kayıt olmadıysanız burada karşınıza bir referans kodu çıkıyor. Buraya da küçük harflerle %10 yazabilirsiniz. Hem komisyon indirimi alıyorsunuz hem de az önce bahsettiğim avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili detaylı linkler video açıklamasında. Peki Binance'e üye olduk. Vadeli işlemler kısmını açtık. Şimdi buraya para aktarmam gerekiyor. Bakın sağ alt köşede olan cüzdan sekmesine tıkladım. Şu an benim bütün param spot hesabımda yaklaşık $1400 var ve USDM vadeli işlemler kısmım boş. Şimdi buraya para aktaracağım arkadaşlar. Yukarıdan spot sekmesine tıkladıktan sonra burada transfer et butonuna tıklıyorum. Şimdi gönderen dediği kısım bizim spot hesabımız olacak. Alıcı kısmı ise USDM vadeli işlemler olacak. Coin olarak da Tether aktarıyorum arkadaşlar. Yaklaşık $1000 aktaracağım. Transferi onaylıyorum ve transfer işlemim tamamlandı. Bakın özete baktığımız zaman şu an benim vadeli işlemlerimde $1000 var. Tekrar vadeli işlemler kısmına geldik. Bakın sağ üst kısımda mevcut yazan yerde benim $1000'lık kullanabileceğim bir para gözüküyor artık. Şimdi vadeli işlemler ne demek, buna bakalım. Vadeli işlemler şu demek: eğer benim teknik bilgim yeterliyse ve alacağım projeye de güveniyorsam ben artık $1000 yerine $5000'lık işlem yapabilirim. Yani aslında hacmimi büyütüyorum. Ama tabii ki ödül miktarını büyütüyorsak risk miktarını da büyütüyoruz. Bunu da unutmayın, vadeli işlemlerde risk vardır arkadaşlar. Şimdi ilk olarak kaldıraç kısmına değinelim. Bakın şurada 20x var. Bunu arkadaşlar 5x'e düşürdüm ve onayla dedim. Şimdi artık ben elimdeki $1000 ile $5000'lık Bitcoin alabiliyorum. Yani aslında ben 5x kaldıraç kullanarak $1000 ile $5000'lık bir işlem yapabilirim. Eğer projem %20 yükselirse 5x kaldıracımda ben 5x çarpı %20 o da %100 kar anlamına geliyor ve param 2'ye katlanıyor. Peki kötü durum olursa ve proje %20 düşerse ne olur? Ben %20 çarpı 5x'ten bütün paramı kaybediyorum. Biz de buna likidasyon yani lik diyoruz. Şimdi sol üstte emir tipleri var arkadaşlar. Bakın çapraz ve izole yazıyor. İlk olarak izoleyi anlatacağım. İzoleden pozisyonumu açtım. Bakın sağ üst tarafta limit yazıyor. Burada da emir tipleri var. Bunu da limitten piyasaya getiriyorum. Bir pozisyon açacağım ve buradan anlatmak daha rahat olacak. Ve arkadaşlar yaklaşık $252'lık bir maliyetle pozisyonumu açıyorum ve aç dedim. Şimdi pozisyonum direkt açıldı. Yani burada bir coin almıyoruz. Aslında bir kontrat açıyoruz. Şimdi gelin önce burayı değerlendirelim. Ben toplam varlığımın $252'lık kısmı ile bu pozisyonu açtım. Benim giriş yaptığım fiyat $45.125 ve şu anki fiyat ise Bitcoin'in güncel değeri. Eğer Bitcoin $36.244'a düşerse benim bütün pozisyonum kayboluyor ve $250'lık paramı kaybediyorum. Şu an $0.33'lık bir kardayım. Bu da oransal olarak %0.12 anlamına geliyormuş. Şimdi pozisyonlar tahtasını okumayı öğrendik.
Vadeli işlemlerde yani futures'ta arkadaşlar 2 kademeden işlem yapabiliriz. Bunlardan biri longlamak, biri ise shortlamak. Eğer yükseleceğini düşünüyorsanız longlarsınız. Al uzun sekmesine tıklarız. Eğer pozisyonun düşeceğini düşünüyorsak, mesela Bitcoin'in düşeceğini düşünüyorsak da sat kısa sekmesine tıklarız. Yani aslında futures'ta fiyat düşerken de kazanma şansımız var. Peki pozisyonu okumayı öğrendik ve bir pozisyon açtık. Şimdi 252 dolarlık bir pozisyonum yanarsa eğer, bakın benim mevcutta kalan 746 dolarlık pozisyonuma zarar gelmiyor. Peki çapraz açalım, bir de çaprazın ne demek olduğuna bakalım. Pozisyonumu kapatıyorum. Bakın unutmayın 36.244 dolarlık bir likidasyon seviyem vardı. Ama cüzdanda kalan 746 dolara zarar gelmiyor. Pozisyonumu kapat kısmına tıkladım ve piyasadan pozisyonumu kapatıyorum 0,57 dolar kar ile. Şimdi tekrar bu sefer çaprazdan bir pozisyon açacağım. Çapraza tıkladım, onaylıyorum ve yine 250 dolarlık bir pozisyon açtım. Şimdi bakın burada artık işler biraz daha farklı. Marjinim yine 250 dolar fakat benim likidasyon seviyem 9400 dolarlara kadar düştü. İyi bir şey hocam, ne güzel diyebilirsiniz ama şöyle bir durum var. Eğer bu pozisyonum lig olursa mevcut cüzdanımda kalan 745 dolarımda eriyor. Yani aslında çapraz biraz daha profesyoneller için başlangıçta izoleyi kullanabilirsiniz. Pozisyonumu kapattım. Şimdi başka şeyler konuşacağız. Tekrar izoleden bir pozisyon açalım. Bu sefer de limitten açalım. Limitin anlamı da şudur arkadaşlar. Bakın limite çevirdim. Ben şu an bu seviyeden almak istemiyorum. Ama 43.000 dolara düşerse bana 250 dolarlık al anlamına geliyor. Bakın al uzuna bastım ve şu an pozisyonum açılmadı dikkatlisiniz. Çünkü Bitcoin 43.000 doları görmedi. Ama açık emirlere geldiğim zaman benim burada emrim gözüküyor. Limitin mantığı da budur. Şimdi tekrar piyasadan bir pozisyon açacağım. Bakın 250 dolarlık bir pozisyon açtım. Şimdi bu pozisyon üzerinde kar al ve zararı durdur kısımlarına bakalım. Bunlar çok önemli kısım. Kar al ve zararı durdur butonuna basıyorum. Pozisyon kar al zararı durdur. Şimdi burada iki yönlü emir girebiliyorum. Eğer Bitcoin 47.000 doları görürse kar al dedim. 80 dolar karım oluyormuş. Eğer Bitcoin 43.500 dolara düşerse de pozisyonumu kapat diyorum. Bakın burada da 66 dolarlık bir zarara uğruyormuşum. Onayla dediğim zaman emirlerim aktif bir şekilde açılıyor. Bakın açık emir sayım 3'e çıktı. 2 tanesi stop loss'tan, bir tanesi de az önceki buy emrimden geldi. Şimdi tümünü iptal ettim. Tekrar pozisyonuma dönüyorum. Pozisyonu kapatmaya bakalım. Bakın sağ altta pozisyonu kapat kısmına tıklıyorum. Ve direkt olarak piyasadan pozisyonumu şu an kapatırsam 1.68 dolarlık bir karım oluyormuş. Pozisyonumu istersem yarısını da kapatabilirim. Bakın o zaman da 1 dolar karım oluyormuş. Tekrar %100'lük kısma çevirdim. Ve dedim ki ben limitten kapatmak istiyorum. Bitcoin 45.000 dolar değil de 46.000 dolara çıkarsa benim pozisyonumu kapat dedim. Bakın o zaman da 38 dolarlık bir kar alıyormuşum. Bu sayede de limit emir koyabiliyoruz. Pozisyon kapatmaya, yani bir hedef koyabiliyoruz aslında. Tekrar piyasaya dönüp pozisyonumu kapatacağım arkadaşlar. Pozisyonumu kapattım. İzole çapraz farkını öğrendik. Kaldıraç miktarını ayarlamayı öğrendik. Bir de beraber short pozisyonu açalım. Bakın bu sefer 252 dolarlık bir maliyetle short pozisyon açıyorum. Sat kısa dedim. Şimdi dikkatinizi çekmesi gereken ilk konu benim likidasyon fiyatım artık yukarı yönlü. Yani Bitcoin'in fiyatı artarsa ben zarar ediyorum. Ve mesela şu an Bitcoin bir miktar yükseldi ve ben 0.44 dolarlık bir zarara sahip oldum. Likidasyon fiyatım da şu an 53.880 dolar. Eğer Bitcoin fiyatı aşağı düşerse de ben kar ediyorum. Short'un mantığı bu şekilde. Şimdi bu pozisyonumuz için mesela fonlamayı konuşalım. Bakın sağ üstte şu an gösteriyor. 7 saat 43 dakika sonra fonlama ücreti alınacak. Ne kadarlık? %0,0526. Şimdi arkadaşlar ilk olarak fonlama ücretini short açanlar long açanlara veya long açanlar short açanlara öder. Bu para Binance'a gitmiyor. Bu fiyat dengesi için oluşturulmuş bir ücret. Ve şu an artı iken long açanlar short açanlara öder. Ve benim şu an short pozisyonum olduğu için mesela ben buradan fonlama ücreti kazanacağım. Her 8 saatte bir. Peki ne kadarlık bir fonlama ücreti kazanacağım veya ödeyecek olurdum? Onu da şu şekilde hesaplıyoruz. Benim pozisyonumun büyüklüğü 0,028 Bitcoin çarpı Bitcoin fiyatı 45.007 dolar çarpı 0,0524 yazdık. Bunu da arkadaşlar 100'e böleceğiz. Yüzde olduğu için. Ben şu an 8 saat sonra bu pozisyonum için 0,65 dolarlık bir fonlama ücreti alacağım arkadaşlar. Bakın şu an pozisyonumda kâra geçti arkadaşlar. %1'lik bir kârım var pozisyonum için. Fonlama ücreti de bu şekilde hesaplanır.
Bütün bu hesapları yapmak için bakın sağ üst tarafta bir hesaplama işareti var. Buna da tıklayabilirsiniz. Giriş fiyatım 45.000, çıkış fiyatım 55.000. 3 Bitcoin'lik bir işlem yaptıysam hesapla diyorum ve mesela $6.750 kar gösteriyormuş bu yükseliş için. Burada likidasyon fiyatınızı, hedef fiyatınızı hepsini hesaplayabiliyorsunuz hesap makinesi kısmından. Sonuç olarak arkadaşlar izole çapraz farkını öğrendik. Özellikle yeni başlayanlar izole kullanabilir. Kaldıraç ayarlamayı gösterdik. Özellikle futures işlemler riskli olduğu için arkadaşlar 5x'ten fazla kaldıraç kullanmamanızı öneririm ben. Toplam paramı sadece %10'unu vadeliye aktarıyorum en fazla. Bunu da 4'e bölerek işlem yapıyorum. Yani $10.000 varsa $1.000'ını vadeliye aktarıyorum ve her bir pozisyonumun maksimum maliyeti de $250 oluyor. Bu sayede bir pozisyonum lik olsa bile benim toplam cüzdanım çok etkilenmiyor. Ve emir tiplerini gördük. Hızlı girmek istiyorsanız piyasadan girebilirsiniz. Bir hedef koşulu koyuyorsanız limitten girebilirsiniz. Pozisyonlarınız açıldığı zaman karşınıza geliyor. Pozisyonun anlamını öğrendik. Mesela şu anki pozisyonumun büyüklüğü 0,028 Bitcoin. Yani yaklaşık olarak $1.250'lık bir Bitcoin. Oysa benim eklediğim marjin $251. Şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Marjin miktarınızı arttırmak istiyorsanız marjin USDT kısmında artıya basıp buradan bir miktar daha ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da bu pozisyonumu kapatıyorum. Şunu göstereceğim. İzole pozisyonda likidasyon fiyatımızı nasıl düşürürüz? Yine geldim $250'lık bir pozisyon açtım. Şu an likidasyon seviyem $36.099. Ben şunu diyebilirim. Limite gelirim tekrar. Derim ki Bitcoin $37.000 düştüğü zaman tekrardan $250'lık bir alım yap diyebilirim. Bakın emrimi girdim. Bu sayede Bitcoin $36.000 olmadan yani ben lik olmadan $37.000'da pozisyona girerim ve likidasyon seviyemi düşürürüm. Yani çaprazı bir nevi izolede kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Umarım her şey anlaşılır olmuştur. Aklınıza takılan her şeyi mutlaka sorun arkadaşlar. Biz hepsini tek tek okuyup yanıtlıyoruz ve bir sonraki videomuzda da bize kılavuz oluyor sorularınız. Şu anki izlediğiniz videoda ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan, sabit yorumdaki tweet'i paylaşan iki arkadaş bizden 300'er lira kazanıyorlar. Özellikle Twitter'da arkadaşlar birçok fırsat paylaşıyoruz. Bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.